Bir saniyeliğine gözlerinizi kapatın ve bu eşsiz yolculuk için derin bir nefes alın. Kavurucu sıcakların yerini zaman zaman dondurucu soğuklara bıraktığı eşsiz bir yolculuğa hazır olun. Dünyayı çepeçevre saran bu güzelliklerin ötesinde bambaşka bir diyara gidiyoruz. Temel yapısıyla oldukça kuru ve kavurucu sıcağa sahip olan bu yer Sahra Çölü. Bilinen dünyanın içinde kendine has habitatıyla bambaşka dünyalara uzanan, keşfedilmeyi bekleyen yerleriyle bizi kendine çeken bir yerden bahsediyoruz. Yüzyıllar boyunca göçebe yaşam sürmüş topluluklardan bu zorlu yaşam koşullarına adapte olmayı başarmış hayvan türlerine kadar Sahra Çölü bize eşsiz bir deneyim sunuyor. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi geriye yaslanın. Çölün sıcaklığını derinden hissedeceğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Sahra ya da bir diğer adıyla Büyük Sahra Çölü, dünyanın Antarktika ve Arktik'in ardından en büyük üçüncü, sıcak çöller açısından ise en büyük çölü olarak geçmektedir. Yaklaşık olarak 9 milyon kilometre karelik devasa yüz ölçümüyle Sahra Çölü, Afrika kıtasının %30'unu oluşturuyor. Sıradan bir çöle kıyasla bu oran muazzam bir büyüklük demek. Yüz ölçümü bakımından da bu eşsiz büyüklükteki çöl neredeyse Kanada'nın yüz ölçümü kadar büyük bir alanı kapsıyor. Sanıldığının aksine Sahra Çölü yalnızca sıcak kum okyanuslarından meydana gelen bir çöl değil. Genellikle görmeye alıştığımız bu kum okyanusu, çölün ortalama 1.800.000 kilometre karesini kapsayan ve Erg adı verilen bölgeyi içeriyor. Geriye kalan 7.200.000'lik kısımda ise ağırlıkla dağlar ve kayalar yer almakta. Öyle ki bu dağlar diğer birçok yerde olduğu gibi hatırı sayılır yüksekliklere sahipler. Ahaggar olarak geçen bu engin dağlar yer yer 3300 metreyi bulan yükseklikleriyle bizlere bu eşsiz çölü oldukça yukarılardan izleme şansı sunuyor. Sahra Çölü de tıpkı Antarktika'nın da geçmişte sahip olduğu gibi sıcaklık ve kuraklıktan uzakta yemyeşil bir görüntüye sahipti. Elbette bizler ne yazık ki Antarktika kıtası hakkında sahip olduğumuz jeolojik bilgiler gibi Sahra Çölü'nde bu denli detaylı bilgilere sahip değiliz. Ancak yine de yakın zamanda yapılan keşifler bize çölün evrimi hakkında oldukça önemli bulgular ortaya koyuyor. Evren gün geçtikçe bilgi sahibi olmaya başladığımız sonsuz bir genişliği kapsıyor. Bu sonsuzluğun içerisinde bizim kusursuz olarak gördüğümüz evrende ufak da olsa birkaç kusur bulunmakta. Bunlardan henüz saptayabildiklerimizden biri de Güneş sistemimizde yaşanan bir durumda gerçekleşiyor. Dünya Güneş'in etrafında tahmin edilenden çok daha uzun bir süredir dönüş gerçekleştiriyor. Fakat yapmış olduğu bu dönüş tam anlamıyla bir kusursuzluk abidesi olmaktan biraz uzakta, içerisinde biraz da olsa bir kusur bulunduruyor. Öyle ki dünya yaklaşık 20.000 yılda bir Güneş'in etrafındaki dönüşünde bir tam tur yalpalama gerçekleştirmektedir. Bu da ortalama 72 yılda bir dünyanın 1 derece eksen eğikliği kazanmasına yol açıyor. Yaşanan bu eksen eğikliği güneş ışınlarının açısını değiştirerek Afrika kıtasının dönem dönem daha fazla yağış alarak yeşil bir görüntüye bürünmesine sebep olmakta. Yapılan tespitler Afrika kıtasının son çölleşme döneminin 11 yıl önce başlayıp 5000 yıl önce son bulduğu yönündedir. Elbette döngünün tamamlanarak Afrika kıtasının yeniden yeşermesi yaklaşık 10.000 yıllık süreci kapsayacağı için Sahra Çölü'nü uzun bir süre daha kurak ve oldukça sıcak bir görüntüde izlemeye devam edeceğiz gibi duruyor. Sahra Çölü Afrika kıtası sınırları içerisinde bulunan hemen her ülkenin içerisinde bir parçasını bulunduruyor. Kuzeyde Akdeniz, batıda Atlas Dağları ve güneyde Sahel bölgesiyle çevrili olan bu devasa çöl, aynı zamanda Mısır, Libya, Tunus gibi onun üzerinde ülkenin topraklarında yer alıyor. Bu Afrika kıtasında ayak bastığınız neredeyse her yerde Sahra Çölü'nden bir parça olduğu anlamına geliyor.
Elbette Antarktika gibi soğuk bir çölün içerisinde insan yaşamını barındırmadığını düşünürsek, Sahra Çölü bunun tam aksine göçebe bir yaşama ev sahipliği yapıyor. Genel anlamda yerel toplulukların oluşturduğu bu göçebe yaşam şeklinin en büyük nüfusunu Tuareg topluluğu oluşturmakta. Mavi insanlar olarak da adlandırılan topluluğun bu ismi almasındaki en büyük dayanak noktası hiç şüphesiz gelenek haline gelen mavi giysileri. Yaz aylarında 50 santigrat derecelere çıkan çöl sıcaklığı, kış aylarında 0 santigrat derecelere kadar düşmesi dolayısıyla Tuareg topluluğunu sık sık çölün farklı bölgelerine göçler gerçekleştirmek zorunda bırakıyor. Uzun yıllar boyunca çölde kalmanın onlara kazandırdığı etkilerse onlar açısından paha biçilemez bir değere sahip. Hemen hemen çöle yeni ayak basmış her insanın kaybolup gidebileceği alanlarda Tuareg halkı bölgeye hakimiyeti dolayısıyla oldukça rahat şekillerde göçler gerçekleştiriyor. Çöl, hayatta kalma bakımından riskli ve bir o kadar da zorlayıcı şartları gözler önüne seriyor. Eğer büyük bir topluluk halinde bulunuyorsanız ekonomik yükün getirdiği ağırlıkta bu denli farklılık gösterir. Çölün zorlu yaşam şartlarının yanında aynı zamanda getirmiş olduğu ekonomik zorlukta hayatı sürdürmek açısından oldukça büyük bir önem arz ediyor. Genel anlamda Tuareg topluluğu geçimini hayvancılık üzerinden gerçekleştirerek çölün ekonomik zorluğunu aşmaya çalışıyor. Çölün bu kavurucu sıcağında develer, koyunlar ve keçilerin de tıpkı Tuareg topluluğu gibi çölle uyum içinde olmaları onlara hayvancılık konusunda büyük bir gelir kaynağı sağlamakta. Üstelik yüzyıllara uzanan geçmişlere sahip bir topluluk olmaları neticesiyle yalnızca hayvancılıkta değil, aynı zamanda ticaret alanında da oldukça geniş bir ağa sahipler. Göçlerini çölün rastgele bölgelerinden daha çok ticaret yollarının rotaları üzerinde gerçekleştiren bu topluluk, altın, kumaş ve çeşitli değerli taşların yer aldığı ticaret yollarında geçimlerini sağlamayı sürdürüyor. Çölde verilen bu yaşam mücadelesi, sonu gelmeyen zorlukların neticesinde şehir hayatından daha meşakkatli bir hal alıyor. Ancak aradan geçen yüzyılların ardından bile sahip oldukları kalabalık nüfus, her ne kadar gittikçe azalış göstermiş olsa da hala daha geleneklerine bağlılık gösteren ve yaşamını çölün bu zorlu koşullarında sürdüren hatırı sayılır bir topluluğa sahipler. Yüzyıllar öncesini ele aldığımızda Sahra Çölü bir zamanlar nehirlerin, göllerin ve yemyeşil bitkilerin ışık saçtığı muazzam bir görüntüye sahipti. Holosen dönemi olarak adlandırdığımız yaklaşık 10.000 yıl öncesi dönemde oldukça sık yağış alan Sahra Çölü, bulunduğumuz zamana nazaran hem insanlık hem de hayvan ve bitkiler bakımından daha nüfuslu yaşanabilir bir bölge halindeydi. Ancak şimdi oldukça sıcak ve kuru. Yaz aylarında gündüzleri 50 santigrat derecelere çıkan kavurucu sıcak, geceleri 15 derecelere kadar düşen bir yapıya sahip. Bunun yanında kış ayları oldukça ılıman bir yapıya sahip olan Sahra Çölü, gündüzleri 20 santigrat derece sıcaklıkta seyrederken geceleri adeta soğuk kumların kapladığı dondurucu soğuklarda geziniyor. Geceleri 0 derecelere kadar düşen sıcaklık neticesinde Sahra, alışılagelmişin dışında bir görüntüye erişiyor. Kumların adeta altın tozu gibi serpilmiş görüntüsünün yanında Sahra Çölü yalnızca yüksek sıcaklıkları değil, aynı zamanda saatte 100 kilometreleri aşan eşsiz ve şiddetli kum fırtınaları ile birlikte yaşamın çok zorlaştığı zamanları kapsıyor. Bu kum okyanusunda hayatta kalmak tahmin edilenden çok daha zor bir durum gibi duruyor. Çöllerde yaşam yalnızca biz insanlar için zorlu bir halde bulunmuyor. Çeşitlilik açısından dünyanın diğer birçok yerine göre düşük sayılarda olsa, çölün bu zorlayıcı vahşi doğasına ayak uydurmayı başararak hayatta kalmış birçok hayvan türü de bulunuyor. Özellikle çöl kelimesiyle bağdaşmış ve çöl dendiğinde hemen herkesin aklında canlanan bir hayvan vardır. Bu hayvan hiç şüphesiz ki develer. Geçmişten günümüze genel anlamda ticaret yollarının vazgeçilmez bir taşıyıcısı olan develer, ağırlıkları 200 ila 400 kilogram arasında değişen hemen her yükü taşıması açısından eşsiz bir hayvandır.
Çöllerin bu kavurucu sıcağına, bitmek bilmeyen kum fırtınalarına ve yeteri kadar bulunmayan su kaynaklarına rağmen hayatta kalmayı başaran develer çöl yaşamında biz insanların da en sadık dostları gibiler. Üstelik otçul olmalarının ve vücutlarında uzun süre hayatta kalmaya yetecek kadar su barındırmalarının da çöl gibi zorlu yaşam şartlarına sahip alanlarda hayatta kalmalarında büyük bir pay sahibi oluyor. Ama çölün bu zorlu yaşam koşullarına uyum sağlamayı gerçekleştiren tek hayvan türü develer değil. Tıpkı develer gibi uzun yıllar boyunca kurak alanda bulunmanın etkisiyle adapte olmayı sağlamış. Üstelik Sahra Çölü gibi devasa bir çölde minik bir yer kaplayan bir canlı var. Karşınızda oldukça sevimli bir görüntüye sahip olan bir çöl tilkisi. İlk bakışta büyüklüğüyle dikkat çeken kulakları onlar için eşsiz bir önem arz ediyor. Yalnızca bir duyu organından daha fazlasına sahip olan bu kulaklar, aynı zamanda vücut ısılarını da dengelemek için benzeri görülmemiş bir yapıya sahipler. Çöl tilkileri zorlu yaşam koşullarına adapte olmuş olsalar da, onlar gündüzün kavurucu sıcağından daha çok genellikle geceleri avlanmayı tercih eden bir türdür. Çölde bulunan diğer hayvanların aksine etçil bir yapıya sahiplerdir. Her ne kadar çölün kurak iklimi dolayısıyla türler kısıtlı olsa da bu şirin görüntüdeki tilkiler etçil beslenmeyi bırakmamakta ısrarcı gibi duruyor. Boyutlarından kaynaklı olarak daha çok avlanma şekilleri küçük omurgasızlar ve böcekler üstüne olsa da bu zorlu koşullarda hayatta kalmayı başarmaları onları çöl ikliminde değerli kılıyor. Karaya uyum sağlayan türler arasında develer ve çöl tilkilerinin yanında çöl kaplumbağaları, fareler, tavşanlar ve daha birçok çeşitli olmak üzere binlerce tür bulunur. Her birini uzaktan gözlemlemek oldukça keyifli gibi görünse de onların yanlarına yaklaşmamakta fayda var gibi duruyor. Çölün bu zorlu yaşam koşulları yalnızca hayvanlar ve insanlar için değil, aynı zamanda bitkiler açısından da oldukça sancılı geçen bir süreci kapsıyor. Yağışın sık görülmediği bir yer olması dolayısıyla Sahra Çölü'nde bulunan bitkiler de tıpkı hayvanlar gibi çölün bu zorlayıcı yaşam koşullarına uyum sağlamak zorunda. Genel anlamda bitkilerin de sahip olduğu en büyük özelliklerden biri suya olan dayanıklılıkları oluyor. Çölün bazı bölgeleri uzun süre yağış almazken bazı bölgelerinde zaman zaman yağış kendini gösterse de bu hayvanlar ve bitkiler için çok yeterli bir orana erişmiyor. Yine de bu mevsimsel zorluğa rağmen bazı bitkiler uzun yıllardır Sahra Çölü'nün ev sahipliği konumunda bulunuyor. Sakalotlar, bilimsel adıyla Stipagrostisler, çölün bu zorlu koşullarına uyum sağlamayı başaran nadir bitki türleri arasında yer alıyor. Çölün kuraklığı ve bitmek bilmeyen sıcaklıklarına uyum sağlayarak hayatta kalmayı başarmış bu bitkiler, Sahra Çölü'nün büyük bir kısmını oluşturuyorlar. Çölün bu zorlu koşulları göz önüne alındığında sıkça rastlama imkanımızın olmadığı bir bitki daha var: çöl gülleri. Tıpkı sakal otları gibi çöl gülleri de çöl şartlarına uyum sağlamış ve hayatta kalmayı başarmış, oldukça eşsiz bir bitki türüdür. Mat renklerin oluşturduğu bu çölde böylesine canlı bir bitki türü sık rastlanılmayacak kadar büyülü bir güzelliğe sahip. Ama dışarıdan sunduğu bu güzel görüntü ona yaklaşıldığında zararlı bir hal alabilir. Çöl güllerinin özellikle kök bölgelerinde bulunan toksik yapıları sebebiyle öz sıvısının içermiş olduğu bir miktar zehir ona dikkatli dokunulmadığı takdirde istenmeyecek sonuçlar ortaya koyabilir. Şimdilik onu uzaktan seyretmek daha keyifli gibi duruyor. Elbette Sahra Çölü bitki çeşitliliği açısından yüksek oranlara sahip olmasa da çölün koşulları göz önüne alındığında uyum sağlamayı başarmış daha pek çok bitkiye de ev sahipliği yapan eşsiz bir yer. Çölün yaşam koşulları düşünüldüğünde zamanla çevreye adapte olarak hayatta kalmış her bir canlı, insanlık için keşfedilmesi daha da önemli bir hale geliyor. Keşfedilmesi her ne kadar tehlikeli bir yapıda da olsa bu çöl, dünyaya bambaşka bir hava katıyor. Bizler dünyada var olduğumuz süre boyunca tüm bu eşsizliklere tanıklık etmeyi istesek de ne yazık ki henüz keşfetmeyi sağlayamadığımız onlarca bölgesiyle dünya bizleri her zaman büyülemeye devam edecek gibi duruyor.